Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Anti peeling özellikli bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmek ekleyeceğim en sonuna. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Yani iki model üzerinden anlatacağım. 8, 8, 16. Sonuna da 6 ilmek ekleyeceğim. Toplamda 22 ilmeğe ihtiyacım var. İlmeğimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra, bakın şöyle arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Şurası arka yüzümüz. Bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiği yapıp birinci sırayı ön yüzünden başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. Devamında 4 ilmek ters örelim. Dört ters, 4 düz, 4 ters, 4 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki 4 ilmeğim zaten ters, onları ters olarak örüyorum. Geldim şu 3 düz ilmeğe. Bunun birincisini bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sıradaki 3 düz ilmeğimi de ipimi öne alarak üçünü bir topladım. Şu şekilde ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız burada yine aynı, bakın. 3 ilmek buradan çıkarmıştım. Bir de bu. Toplamda etti yine 4 ilmek. Sıradaki 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Geldik düze. Birinci düzümü bir kez düz olarak ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yani bu nohut modeli arkadaşlar. Sıradaki 3 düz ilmeğimi de şöyle önden toplayarak aldım ve ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra devamındaki 4 ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramız arka yüzünde bu şekilde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde yapacağımız işlem, bu düzlerimizi düz örüyoruz. Şekillendirmeyi arka yüzünde yapıyoruz. 4 düz, 4 ters.
şu şekillendirme yaptığımız, not modeli yaptığımız daha doğrusu 4 ilmeğimizi de ters olarak örelim. 4 düz, 4 ters olarak devam ediyorum. Üçüncü sıramızı da böyle devam edelim. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. 4 düz, 4 ters. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Son sıramız yani. Dördüncü sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek yine ters örüyorum. İlmeklerim zaten ters, bakın. 4 ters ilmeğimi ördüm. Geldim diğer 4 ilmeğe. Bunun bir önceki sırada yani artırma bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi bunu da kesme yapacağız. Bu 3 ilmeğimi topladım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 3 ilmeği topladım. Ters olarak tek ilmeğe düşürdüm. Sırada kalan tek düz ilmeğimden de 3 ilmek çıkartacağım. Düz ördüm bir kez. Bir artırma yaptım. Daha sonra bir kez daha düz ördüm ve şişinden çıkarttım. Burada yine 4 ilmeğimiz oldu. Daha sonra devamındaki 4 ters ilmeğimi ördüm. 4 ters ilmek ördüm. İlk 3'ü topluyoruz. Bakın şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız yerde bunun 3'ünü bir ters alarak şöyle ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm bunu. Devamında kalan tek ilmeğimizde düz örerek 3 ilmek çıkartıyoruz. Bir ördüm, bir artırdım, tekrar ördüm. Devamında 4 ters ilmek örelim ve sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Bakın, tabii şu anda pek bir şey belli olmuyor. İlerledikçe şöyle nohutlar kabarık kabarık görünecek harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelimizi tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada yapacağımız, yani daha doğrusu ön yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örelim. 4 ilmek ters. 4 ilmek ters ördüm. Tekrar 4 düz. 4 ters. 4 düz ve sıramı tamamladım. Ön yüzünde yapacağımız işlemlerimiz bu. 4 düz 4 ters, 4 düz 4 ters diye devam ediyoruz. Arka yüzüne geçtik. Şimdi ön yüzünde ters olan ilmeklerimizi şekillendireceğiz burada. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ters ilmekle devam ediyorum. Ters olan ilmeklerimi yine ters olarak ördüm. Geldim şu 4 düz ilmeğime. Birincisini şurada bakın, bir tane zaten görünen, bunun içinden 3 ilmek çıkartacağım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devamındaki 3 ilmeği, bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık bir önceki arka yüzünde yine. Bu üçünü bir aldım ve düz ördüm. Pardon, ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 4 ters ilmek ördüm. Daha sonra geldim 4 düz ilmeğime. Birincisini bakın, şuradaki ilmeğime 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. Daha sonra bu 3 düz ilmeğimi
üçünü bir aldım ve ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 4 ters ilmeğimi ters olarak ördüm yine. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 4 düz, 4 ters örerek devam ediyorum. 4 düz, 4 ters. Sıradaki ilmeğim yine düz. Düzlerimi düz ördüm. Geldim şu işlem yaptığım 4 ilmeğe, bunları da ters örüyorum ön yüzünde. Dört ters ilmek ördüm. Daha sonra devamında yine 4 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeğimi ters öreceğim. Şu diğer 4 ilmeğimde de şekillendirme yapacağım. Bakın bir öncekinde buradan 3 ilmek çıkarmıştık zaten belli yuvasından. Bu 3 ilmek çıkardığımı tek ilmeğe düşüreceğim. Ters örerek aldım ve tek ilmeğe düşürdüm. Kalan tek ilmeğimizi de 3 ilmek çıkartacağız. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 ters. Diğer 4 ilmeğimizi şekillendireceğiz yine. İpimi öne aldım. Öndeki 3 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Tek kalan ilmeğimi de 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devamındaki 4 ters ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş oldum burada. Bakın modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle kabartmalı. Güzel modellerden. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bakın bunda da şöyle bir lastik yaptım. Başlama ipimi 3 kat yapıyorum bunda. İlmeğimi de bir içten bir dıştan alarak bu şekilde böyle şekillendirdim. Bunu beraber yaptık. Ama istediğiniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Bakın modelimin görüntüsü şöyle göstereyim. Bakın kabarık kabarık gayet güzel. Modelin arka yüzü de şöyle. Evet. Bu modelden bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Kalın şiş, kalın yünlerle. Yani her türlü örgüde kullanılabilir. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabileceğiniz çok amaçlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.